Herkese selamlar, iyi bayramlar. Bu videoda gene bir hisseden bahsedeceğim size. Tabii ki her zaman dediğimiz gibi yatırım tavsiyesi olmadan söyleyeceğiz. Kesinlikle al, sat, tut tavsiyesi değildir. Sadece ben öngörülerimi sizinle paylaşacağım. Ve bu öngörüleri de teknik analizle yapıyoruz. Sıfırdan teknik analiz eğitimimiz var. Daha önce yaptığımız öngörülerin nasıl tuttuğunu, kanalımızdaki videolara bakarak öğrenebilirsiniz. Buna göre teknik analiz öğrenip öğrenmemek konusunda size bir yol gösterir bu. Sıfırdan zirveye kadar teknik analiz kursumuz var. Videonun açıklama bölümüne koyacağım linkini. Udemy'den olacak bu eğitim. Linki tıkladığınızda gördüğünüz gibi karşınıza böyle bir ekran çıkacak. 98 tane öğrencimiz var ve 299 TL gibi çok uygun, çok komik bir fiyatla sıfırdan zirveye kadar, hatta temel analizin bazı konularına da değiniyoruz. Bu şekilde kendinizi geliştirip eğitip bu işlerde usta olabilirsiniz diyelim. Şunu da söylemek istiyorum: eğer yatırımcıysanız, yatırım yapıyorsanız veya bir şeyler alıp satıyorsanız mutlaka teknik analiz öğrenin diyelim ve dilerseniz hemen videomuza başlayalım. Evet, hissemiz Yeşil Yapı Endüstri, yani Y Yapı. Peki şimdi bu hissede temel olarak durum nedir onu ben bilmiyorum. Siz dilerseniz, eğer yatırım yapmak isterseniz araştırırsınız. Fakat teknik olarak ben çok güzel bir hareket görüyorum ve bunu uzun vadeli olarak görüyorum. Yani bugün, yarın veya bir iki ay sonra, belki bu yıl bile olmayabilir. Belki daha da yakın, hiç belli değil. Fakat teknik olarak çok güzel görünüyor ve ileride teknik olarak çok güzel seviyelerini ben şahsen geleceğini düşünüyorum. Peki nasıl olacak bu? Şimdi dedik ya, teknik analistiz biz. Teknik analizle yapıyoruz bu öngörüleri. Teknik analiz bize ne diyorsa biz size onu söylüyoruz. Tecrübelerimizi aktarıyoruz ve tecrübelerimize göre nasıl hareketler oluşacak onu sizinle paylaşıyoruz. Bu hissede de şöyle baktığımızda, hemen haftalık grafiğimizi açtık. Şöyle baktığımızda en son şuradaki çizgiye gelelim. Burası ne zamanın fiyatı? 2014'ün fiyatı, yani 1.50'lerdeymiş. Fakat şu an baktığımızda da 2.50'lerde. Yani çok böyle yükselmiş, büyük yükseliş göstermiş bir hisse senedi değil. Dediğim gibi temel olarak siz araştırabilirsiniz böyle bir potansiyeli var mı yok mu diye. Ama teknik olarak baktığımızda büyük bir potansiyel var gibi görünüyor. Hemen aylık grafiğimi açayım şöyle. Evet, aylık grafiğimizi de açtık. Şu şekilde şurayı çizelim. Peki bize bunu düşündüren nedir? Teknik analizde bazı formasyonlar var. Buna da baktığımızda bir Tobo formasyonu var. Tobo formasyonu nedir? Ters omuz baş omuz formasyonu. Yani şu şekilde. Şu gördüğünüz aşağıdaki, bakın buraya biz sol omuz diyoruz. Buraya baş, buraya da sağ omuz. Şurayı değiştirelim. Hatta şurayı kaldıralım. Şu renkleri de pembe yapalım. Dilerseniz daha iyi görünür. Şu şekilde. Evet. Omuz, baş, omuz. Daha doğrusu ters omuz, baş, omuz. Peki bu formasyonlar nedir? Nasıl çalışır? Formasyonlarda bakın, burası şu çektiğimiz çizgiye boyun çizgisi deriz. Bunun bir de tersi var. Obo, yani omuz baş omuz. Bu da tepelerde olur. Tepelerde olduğu zaman düşüş işareti, diplerde olduğu zaman, yani aşağıdan çizildiği zaman yükseliş işareti olarak karşımıza çıkmaktadır. Şimdi bu gördüğünüz gibi aylık grafik. Aylık grafik nedir? Şu gördüğünüz her mum, bakın yeşil kırmızı mumlar var. Bilmeyenler için söylüyorum. Bu mumlardan her bir tanesi bir ayda oluşmuş. Şu an baktığımızda bir 7 aydır yukarı aşağı gidip gidip geliyor. Peki ne dedik? Biz neye göre bu hareketin oluşacağını düşünüyoruz? Tabii ki teknik analize göre. Ve ne yapıyoruz? Formasyon nasıl çalışır? Şuradan bir çizgi alıyoruz. Boyun çizgisinden, şu ortadan. Tam buradan alıp hadi en dibine kadar gidelim. Bu boyu kadar, yani tobo boyu kadar bu çizgiyi alıp şuraya, yani boyun çizgisinin kırılım noktasına koyuyoruz. Bunu da yaptık. Hatta daha net koyalım şu şekilde. Şurası olsun bizim için. Şu an fiyat buralarda olduğu için buraya koyuyoruz. Sonra şuradan hedef çizgimizi attık. Bu bir. İkincisi, bunu şimdi buradan kopyalayıp
yukarıya aynı çizgiden koyacağız. Bunu neden yaptığımızı da anlatacağız. Şu çizgiyi alalım. Şuraya bırakalım. Hatta şöyle şuraya yerleştirelim. Evet. Şurayı da çizelim. Evet, şimdi tobo formasyonları nasıl çalışır? Tobo formasyonları, bu boyun çizgisi dediğimiz pembe çizgiyi eğer kırılırsa hedef neresi olur? Bu boy kadar, yani baş boyu kadar, ortadaki yuvarlak boyu kadar yukarıya gider. Fakat bu büyük bir formasyon olduğu için ve uzun vadeli olduğu için bu tür formasyonların yükselişi sadece bir formasyon boyu kadar olmaz genelde diyelim. Bana göre bu 4 TL'ye gidip oradan satış yerse ve 4 TL üstünde çıkmadığı sürece bu formasyon geçersizdir ve iptal olur. Ama baktığımızda formasyon çok güzel duruyor ve çok da güzel çalışacağını ben şahsen düşünüyorum. Ve bunu kesinlikle yatırım tavsiyesi veya al sat tut tavsiyesi olarak söylemiyorum. Daha önce de analizini yapmıştık. Ve şurada gördüğünüz gibi 1.55'ten bir alım yapmıştım ve 3.19'dan satmıştım. Neden? Burası bizim için bir direnç seviyesiydi teknik olarak. Ve oradan aşağı yukarı hareketlerine devam etti. Şu an bir düzeltme aşamasında ve çok da güzel formasyonlar oluşuyor bu hissede. Tabii 3.41 seviyesi de önemli bir seviye. Şu an baktığımızda 0, 1, 2, 3, 4 dördüncü dalgasını yapıyor. Bu 5. dalganın en az 4 TL 4.07 seviyesine kadar geleceğini ben düşünüyorum tabii ki. Ama oradan satış yerse ve bir düzeltme gelirse bu bahsettiğim seviyelerin gelmesi biraz gecikebilir. Şu an destek kısa vadeli baktığımızda, kısa vade işlem yapmak isteyenler varsa 2.41 seviyesi önemli bir destek seviyesi. Orası kırıldığında 2.07 ve 1.73 sonrasında da 1.43 seviyelerine kadar düşecektir. Ama ben şahsen o kadar düşeceğini zannetmiyorum. Peki eğer bahsettiğim seviyeler gelirse ne olacak? Şöyle, hatta aylık grafiğimizi açalım. Yani yüzde kaçlık bir kar potansiyeli var teknik olarak. Onu da beraber ölçelim. Hemen şuradan ölçüm aracını alalım. 2.47'lerden alıp bakalım. Şimdi 54 seviyesine geldiği zaman %2000'lik bir yükseliş, ama 719'lara geldiği zaman şöyle baktığımızda, hatta 700 kaç diyelim, 740'lar vesaire. Baktığımızda 300 kat olarak görünüyor. Logaritmik grafikte bu şekilde yükseliş potansiyeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Dediğim gibi eğer 4 TL kırılırsa bugünden itibaren ortalama 300 katlık bir yükseliş görünüyor. Dediğim gibi bunlar uzun vadeli. Kesinlikle bugün yarın olacak bir şey değil. Eğer borsada yatırımcıyım, yatırımcı olmak istiyorum diyorsanız bir hisseyi alıp satmamanız gerekiyor. Ve verdiğimiz bu hedeflerin zamansallığı yoktur. Yani işte 6 ay sonra olacak, 1 sene, 2 sene, 5 sene onu kimse bilemez. Bahsettiğim destekler önemli, dirençler önemli. Arada tabii ki düşüşler olacak, yükselişler olacak. Belki %50, %30, %60 düşebilir. Hiç önemli değil. Ama eğer siz yatırımcıyım diyorsanız, bu hisseyi demiyorum, başka hisselerde de olsun, alıp beklemeniz gerekiyor. Yatırımcı olmanız gerekiyor. Al satçı olmamanız gerekiyor diye düşünüyorum. Ben şahsen, benim fikrim. Söyleyeceklerim bu kadar. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Temel olarak bildiğiniz bir hisse mi? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bu verdiğim hedefler, seviyeler mümkün mü sizce? Şirket hakkında ne tür bilgileriniz var? Siz de yorumlarda bizimle paylaşırsanız veya herhangi eleştirinizi yazarsanız sevinirim. Söyleyeceklerim bu kadar. Herkese tekrar iyi bayramlar diliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.